Tarihin akışı boyunca meydana gelen büyük olaylar küçük bir kıvılcımla alev almayı bekler. İnsanlığın gördüğü ilk Dünya Savaşı da böyle bir kıvılcımla alev aldı. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan kıvılcım, Avusturya Veliaht Prensi Ferdinand'ın öldürülmesi olayıdır. Veliaht Prens, Bosna Hersek topraklarındaki askerleri denetlemeye Saraybosna'ya gidecektir. Bu topraklar Osmanlı İmparatorluğu'nun elinden alınmıştı. Sırpların da Bosna Hersek'te gözü olduğu için Avusturyalılara iyiden iyiye bilenmişlerdi. Bu yüzden bölgeye gelecek bir Avusturya İmparatorluk yetkilisine suikast yapmak için sabırsızlanıyorlardı. Prens Ferdinand'ın eşi Sophie, imparatorluk geleneklerine göre yeterince soylu sayılmıyor ve küçümseniyordu. Söylentilere göre Prens Ferdinand, tehlikeli durumun farkındaydı ancak eşi Prenses Sophie ile yan yana görüntü verebilmek için riske girecekti. Ziyaretin yapılacağı 28 Haziran gününün çiftin evlilik yıl dönümü olduğu düşünüldüğünde Prens oldukça iyi bir jest yapmış olacaktı. Bu romantik sürprizi bir yana bırakacak olursak, Saraybosna'da büyük bir hazırlık sürüyordu. Prensin o gün üstü açık aracıyla hangi yollardan geçeceği, halkın ona el sallayabilmesi için günler öncesinden duyurulmuştu. Sırplara adeta gün doğmuştu. Sırp milliyetçiler 6 suikastçıyı 28 Haziran 1914 tarihine hazırlamıştı. Bu suikast, Sırp milliyetçiliğini ateşlemek için harika bir fırsat olacaktı. 6 suikastçı ve onları hazırlayan bir Sırp istihbaratçı 28 Haziran sabahı yerlerini almıştı. Prens üstü açık otomobiliyle caddeden geçerken 2 suikastçı başarısız denemeler yaptı. İlki heyecana kapılıp ateş edememiş, ikincisi ise prensin otomobiline bir bomba fırlatmış, ancak bomba arkadaki başka bir araca isabet edip patlamıştı. Çıkan kargaşada diğer 3 suikastçı da yakalanma korkusuyla kalabalığa karışmıştı. Ancak o ana kadar atış imkanı bulamayan ve olduğu yerden ayrılmayan bir suikastçı daha vardı. 19 yaşındaki Gavrilo Princip, hedeften 100 metre uzakta sokağın köşesinde dikiliyordu. Bu mesafeden hedefi vurması oldukça zordu. Ancak zaman Princip'in lehine akacaktı. Prens bombalı suikaste rağmen normal plana bağlı kalarak önce valilik binasında bir konuşma yapmış, ardından yaralıları hastanede ziyaret etmek istemişti. Valilikten hastaneye giden yol Princip'in bulunduğu sokaktan geçmiyordu. Konvoy yola çıktı. Prens ve eşinin bulunduğu araçta şoförün yanında vali ve yaver de oturuyordu. İşte bu noktada küçük bir yanlışlık tarihin akışını değiştirdi. Hastaneye bir ziyaret yapılacağı araç sürücüsüne söylenmemişti. Bu yüzden araç konvoyu dümdüz ilerleyip hastaneye gitmek yerine eski programa uygun şekilde başka bir sokağa dönüş yapmıştı. Ve bu sokağın köşesinde elinde silahıyla Princip bekliyordu. Şoförün bilmeden yaptığı o dönüş, Dünya Savaşı başlatacaktı. Aracın rotadan saptığını fark eden yaver telaşla şoföre dur diye bağırdı. Diğer araçlar ilerlerken prensin aracı acı bir frenle durdu. Birkaç adım ötelerinde Princip bekliyordu. O zamanlar otomobillerde geri vites yoktu. Bu yüzden motoru durdurup geri itmek gerekiyordu. Ancak bunu yapacak kadar vakitleri olmayacaktı. Şans ardına kadar Princip'in yanındaydı. Suikastçı önce şaşırdı. Sonra kendini toparlayıp birkaç adım attı ve çok yakın mesafeden 2 el ateş etti. Prenses o an ölürken prens de birkaç dakika sonra can verecekti. Tarih 28 Haziran 1914 saat 10.55'ti. Şoför yeni rotayı bilse prens o sokaktan hiç geçmeyecekti. Yaver aracı durdurmasa hareket halindeki araçta giden prensi öldürmek suikastçı için çok güç olacaktı.
Prens sağ salim Viyana'ya dönse savaş başlamayacaktı ve belki de kış şartlarında savaş istemeyen generaller 1915 yılını bekleyecekti. Bu durumda savaşı başlatmak için başka bir bahane gerekecekti. Savaşı başlatıp Sırbistan'ı işgal eden İmparator Franz Joseph 1916'da ölecek ve yerine Prens Ferdinand geçecekti. Ancak bu ihtimallerden hiçbiri olmadı. Avusturya'nın Sırbistan'ı işgal etmesiyle diğer büyük devletler de saflarını belirledi ve büyük bir dünya savaşı patlak verdi. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Gavrilo Princip, veremli ve kitap meraklısı milliyetçi bir Sırp'tı. 28 Haziran gününün Sırplar için önemini iyi biliyordu. Sultan Murat'ın Sırp savaşçı Miloš Obilić tarafından şehit edildiği gün de 28 Haziran'dır. Princip, Sultan Murad'ı şehit eden Obilić'e büyük bir hayranlık duymaktaydı. Belki de iyi bir nişancı bile değildi ama o gün şans ondan yanaydı. Yakalanınca kendini öldürmesine engel olundu. Princip'in suçunun cezası idamdı ama 20 yaşından küçük olduğu için 20 yıl hapis cezası aldı. O yıllarda hapse giren bir veremlinin sağ çıkması mümkün değildi ve Princip de hapse girdikten 4 yıl sonra öldü.